Partinin amacı sadece insanları yönetmek değildir, zihinleri yönetmektir. Bunun için önce dili değiştirir, yeni söylem geliştirir, kelimeler azalır, düşünceler küçülür. Çünkü insan neyi söyleyemiyorsa onu düşünemez. Sonra geçmişi değiştirirler. Gazeteler yeniden yazılır. Tarih yeniden kurgulanır. Gerçek artık partinin elindedir. 2+2 bazen 5 eder. Çünkü parti öyle diyorsa doğru odur. Çünkü gerçeği belirleyen artık akıl değil, partidir. Gerçeği itaat belirler. Winston birazdan günce tutmaya başlayacaktı. Günce tutmak yasa dışı değildi. Ama artık hiçbir şey yasa dışı değildi. Çünkü ortada yasa yoktu. Eğer fark edilirse ölüm cezasına çarptırılacağı kesindi. George Orwell 1984 isimli kitabına bu satırlarla başlamıştı. 1949'da yazılmış o satırlarda sadece bir hikaye değil, bir uyarı gizliydi. Kitap Okyanusya adında totaliter bir devlette geçer. Bu devlet parti tarafından yönetilmektedir. Parti her şeyi kontrol eder. Düşünceyi, dili, geçmişi ve gerçeği. En tepede hiç görülmeyen ama her yerde hissedilen bir figür vardı. Büyük Birader. Romanın kahramanı Winston gerçek bakanlığında çalışır. Görevi geçmişi değiştirmektir. Gazetelerdeki haberleri, fotoğrafları, belgeleri. Ama içinde büyük bir soru vardır. Gerçek nedir? Ve bu soruyu sormak bu dünyada suçtur. Yazar bize şunu anlatır. Bir devletin insanı tamamen kontrol edebilmesi için 3 şeye ihtiyacı vardır. Birincisi korku, ikincisi bilgiyi tek elde toplamak, üçüncüsü ise gerçeği yeniden tanımlamak. Bu üçü birleştiğinde artık yasa da, adalet de, suç da anlamını yitirir. O yüzden ünlü söz aslında sistemin özüdür. Orwell bu romanda bir distopya, hayal ülkesi anlatmadı. Bir uyarı yazdı. Bir toplumda medya susturulmuşsa, yargı bağımsız değilse, insanlar konuşmaktan korkuyorsa orası 1984'tür. Winston gizlice isyan eder. Ama yakalanır, işkence görür. Winston sonunda pes eder ve sistem onu sorgulayan bir insandan itaat eden birine dönüştürür. Roman şu cümleyle biter. O büyük biraderi seviyordu. Yani artık o da doğrunun değil gücün tarafındadır. Yazarın asıl sorusu şuydu. Bir insan özgürlüğü unuttuğunda hala insan kalabilir mi? Ve insanlar gerçeği iktidarın insafına teslim ettiğinde gerçekten var olmaya devam edebilir mi? Orwell bize şunu anlatır. Bir toplumda hukuk, adalet yoksa, kurallar sadece yönetenin isteğine göre değişiyorsa o zaman ne suç vardır ne de masumiyet. Her şey iktidarın istediği gibidir. Gerçek, yasalar ve ahlak. 1984 bize diktatörlüklerin en karanlık biçimini gösterir. İnsanların düşüncelerini bile yöneten bir rejim ve uyarır. Bir toplumun çöküşü önce yasaların anlamını yitirmesiyle başlar. Sahi günümüzde işten ayrılma veya baskı endişesiyle okuduğu gazeteyi, izlediği televizyonu, takip ettiği yorumcuyu açıklamaya, bunun ismini söylemeye çekinen var mı? Bence yoktur.